Mısırlıların Ölüler kitabı korkunç bir lanetten bahseder. Bir mumyaya zarar gelirse tanrılar onu tanıyamaz. Yaşam sonrasına giremez. Ölüler ve canlılar dünyası arasında mahsur kalır. Mısır bilimcilerin yıllardır çözmeye çalıştığı bir gizem. Tarihin en güçlü kadını, adı mükemmel olan anlamına geliyor. Kendisini pek çok açıdan mükemmel, asilzade olarak ilan eden Kraliçe Nefertiti. Saçları siyah, gözleri koyu renk, ufak tefek ve bronz tenliydi. Kraliçelerin bile gözlerini alamayacağı kadar güzeldi. İyi bir eğitim almış, kendini son derece geliştirmişti. Bakanların hem korku hem de kıskançlık duyduğu bir kadındı. Mısır'ın en büyük kraliyet gelini Nefertiti ve kocası Akhenaton, rahiplerin elindeki gücü aldılar. Eski tanrıların heykellerini yıktılar ve güneşe tapılan yeni bir din kurdular. Ülke merkezini farklı bir yere taşıdılar. Burası Amarna'ydı. Milattan önce 1350 yıllarında yaşamış olan Nefertiti çok güzel ve akıllı bir kadındı. Aynı zamanda azimli ve gururluydu. Fakat kraliçe mutlu değildi. Gizli bir derdi olduğu düşünülüyordu. Mutsuzluğunun sebebinin ise 6 çocuk doğurmasına rağmen bir erkek çocuk dünyaya getirememesiydi. Nefertiti'nin mutsuz olduğu gerçeğine ise o dönemde duvarlara yansıyan Nefertiti için yapılan figürlerdir. Nefertiti, Mısır tarihindeki kraliçelerden çok farklıdır. Kocası ile binlerce yıllık dinleri yıkıp Aton dinini yaymaya çalışmıştır. Bu dinin esası birçok tanrı yerine sadece güneş tanrısına tapmaktır. Ama öteki ilahlara tapan rahipler onun bu sapkınlıktan dolayı ceza göreceğini söylemişlerdir. Nefertiti yaptığı köklü değişikliklerden sonra gücünün doruklarındayken gizemli bir şekilde tarih sahnesinden kayboldu. Nefertiti hakkında ilk bilgi 1912 yılında gelmiştir. Kraliçe Nefertiti'nin kumdan yapılmış büstü, Akhenaton'un kurduğu yeni başkentin yıkıntıları arasında 1912 yılında Ludwig Borchardt isimli bir Alman arkeolog tarafından bulundu. Büstü Berlin'e getirerek özel koleksiyonuna alan arkeolog, 1920 yılında Nefertiti büstünü Berlin'deki Mısır Müzesi'ne hediye etmişti. Berlin müzelerinin Mona Lisa'sı olarak büyük bir ilgiyle karşılanan Nefertiti büstüne Hitler de büyük değer biçiyordu. Hitler, kuracağı Büyük Almanya'nın başkentinde Nefertiti'ye özel bir yer ayırmayı düşünüyordu. Bu büst, Kraliçe Nefertiti'nin yüzünü bütün dünyaya tanıtan bir büsttü. Mısır'da farklı tarihlerde birçok mumya bulundu. Bu mumyalardan kimisi sargısız ya da tabutsuzdu. Binlerce yıldır oralarda yatıyorlardı. Bu mumyalardan bazılarının Nefertiti olduğu iddia edildi. Bilim adamları ve araştırmacılar bulunan bazı mumyaları ileri teknoloji yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi tarayıcılarıyla teşhis etmeye çalıştılar. Bu yöntemle mumyaların 3 boyutlu olarak içlerinin de görülmesi sağlandı. Bazı mumyaların çenesinde, kafasında ve bazı bölgelerinde çeşitli yara veya ezilmeler vardı. Mumyalardan bazılarına Nefertiti denildi. Bazıları ise bu yaklaşımdan kaçınmayı seçti. Nefertiti'nin 35 yaşında öldüğü söyleniyor. Nefertiti'nin büstü günümüzde zırhlı cam muhafazada korunuyor. Bir sigorta şirketi büste 390 milyon dolar değer biçmiştir. Kimilerine göre ise paha biçilemez bir eserdir. Nefertiti'nin başına gelenler Mısır'ın çözülememiş en büyük sırlarındandır. Yüzünü bütün ülkede tapınakların duvarlarında oyulmuş olarak görebilirsiniz.
Nefertiti hala kayıp. Ama onu ararken farklı mumyalar bulunması, yeni ipuçlarının bulunmasında bir anahtar olabilir. Bu gizem ve teoriler birbirini beslemeye devam ediyor. Tarih, teknoloji ve sabır, gelecek buluşların habercisi olabilir. Bir gün karşınıza siyah giyen bir adam çıkar. Size bir şeyler söyler. Belki de sizi bir yere götürür. Ama siz yaşadıklarınızı anlattığınızda kimse size inanmaz. Gizemli takım elbiseli adamlarla alakalı kaydedilen birçok olay yaşanmıştır. Paranormal olaylar ya da uzaylıların insan kaçırması gibi UFO iddiaları ile ilgili olarak siyah giyen gizemli adamlar bir dönüm noktasıdır. Bazı tanıklar bu gizemli adamlar hakkındaki herhangi bir duygudan yoksun ya da rahatsız edici hareketlerinin olduğu gözlemleri tam olarak